ve yakıcı bir noktaya taşındı. Ülkede milyonlarca insan yerinden edildi. Darfur başta olmak üzere çok sayıda bölgede ağır insan hakları ihlalleri yaşandı ve hala yaşanmaya devam ediyor. Bugün bu krizi daha iyi anlamaya, tarafların pozisyonlarını değerlendirmeye ve çözüm yolları üzerine düşünmeye çalışacağız. Bu önemli konuyu konuşmak üzere çok değerli 3 konuğumuz bizlerle birlikte. Sayın Doktor Mayada Kemal Elden. Kendisi Sudanlı, İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda doktorasını 2019 yılında tamamladı. 2019 yılından itibaren Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora tezinde AK Parti dönemi Türkiye-Afrika ilişkileri, Sudan örneğini konu alan Doktor Mayada Kemal, Türkiye-Afrika ilişkileri, Orta Doğu konuları yanında insani yardım, çatışma bölgeleri ve dış politika konularında araştırmalarına devam etmektedir. Arapça, Nubece ve İngilizcenin yanı sıra Türkçeyi ileri seviyede bilmektedir. Afrika Araştırmacıları Derneği AFAM üyesidir. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Doktor Kaan Devecioğlu. Doktor eğitimini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde güç geçiş teorisi perspektifinden Babülmendeb Boğazı'nda ABD-Çin rekabeti konulu tez çalışmasıyla tamamladı. Orsam'da Kuzey ve Doğu Afrika çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Kuzey ve Doğu Afrika ülkelerinde saha çalışmalarında bulunmuştur. Araştırma konuları Afrika'da küresel ve bölgesel aktörlerin rolü, güvenlik, göç ve terör gelişmelerinin yanı sıra özel olarak yoğunlaştığı alanlar Türk dış politikasında Afrika boynuzu, Kızıldeniz ve Sahel'dir. Kendisi iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir. Hocam hoş geldiniz. Resul Uzar, 1959 Manastır doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu. 35 yıl Suudi Arabistan'da yaşadı. Geri dönüşüm makineleri ve tesisleri yapan bir şirkette üretim müdürü. Aynı zamanda sosyal ve siyasal konulara ilgi duyan bir araştırmacı ve Mazlum Değer Genel Yönetim Kurulu üyesi. Resul Hocam hoş geldiniz. Şimdi programın gidişatıyla alakalı kısa bir bilgilendirme yapayım. Program toplam 3 tur halinde ilerleyecek ve her turda konuklarımız Sudan krizinin farklı boyutlarına ışık tutacaklar. İlk tur her konuşmacımıza 7 dakikalık bir süre vereceğim. İzninizle Mayada Kemal hocamızla başlamak istiyorum. Hocam size yönelik sorularım şunlar. Şu an Sudan'daki güncel durum nedir? Port Sudan'daki geçici hükümetin durumu nedir? HDK, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin sahadaki etkisi nedir ve nerelere hakimdir? El Faşir ve Darfur'daki insani kriz başta olmak üzere Sudan'da çatışmaların ne durumda olduğu ve insan haklarına etkileri üzerine sormak istiyorum. Sözü daha fazla uzatmadan size bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Tamam, teşekkür ederim. Öncelikle Mazlum Değer Derneği ülkem Sudan'daki durumu gündeme getirdiği için teşekkür ederim. Sudan'da mevcut durumla başlayacak olursam şu an özellikle 15 Kasım 2025 itibariyle Sudan'da savaş 2,5 yılını tamamlayarak yani 31 ayını tamamlayarak devam eden bir savaş olup söz konusu savaşı Birleşik Arap Emirlikleri destekli olan Hizbi Destek Milislerinin 15 Nisan 2023'te başlattığı savaş bugün 2,5 yılını tamamlayarak devam eden bir savaş. Özellikle de geçtiğimiz 26 Ekim 2025 itibariyle El Faşir'de sistematik bir şekilde milisler tarafından toplu infazlar, katliamlar ve adamları toplu bir şekilde öldürmeyle Sudan bugün dünyanın en büyük insani krizin ve katliamları meseleleriyle dünya gündeminde oturan, hatta Türkiye'de de sosyal medya, Twitter, Facebook'ta dünya gündemine tutmuşlar ve Türkiye'nin gündemine tutmuşlar. Özellikle savaşın başladığı bugüne itibaren neredeyse 150 binden fazla insan öldürüldü. Hatta en mütevazi rakam 20 bin insanın olduğunu söylüyor. Aynı şekilde de Sudan biz 2022 yılına kadar
Suriye'nin dünyada en çok mülteci verdiğini bahsediyorduk. Ama bugün Sudan'da 14 milyondan fazla insan hem ülke içerisinde hem de ülke dışında mülteci konumuna düştüğünü görebiliyoruz. Aynı şekilde de mevcut durumla ilgili size iki haritayı göndermiştim. Onlara sırayla lütfen paylaşabilir misiniz? Haritayla mevcut durumu anlatsam daha yakın olur diye düşünüyorum. Musa, haritaları yansıtabilir miyiz? İlk haritadan başlayalım. Hı hı. İsterseniz siz vakti iyi kullanmak açısından devam edin. Haritalar arkadan gelir. Oradan da devam edersiniz. Aynı Özellikle şeyleri mevcut durumla ilgili savaş Nisan 2023'te başladığında haritada da gördüğünüz gibi yeşil bölgedeki olan yeşil rengindeki olan bölgeler Sudan ordusu kontrolündeki olan bölgeler, kırmızı veya mor rengindeki olan bölgelerde milislerin kontrol ettiği bölgeler. Burada görüyorsunuz başkenti Hartum dahil Sudan'ın büyük kısmı neredeyse Sudan toplam olarak gördüğünüz haritada 18 eyaletten oluşan Sudan bir zamanlar özellikle Mart 2025'te Sudan ordusunun El Cezire eyaletini geri alması ile ardından da Mayıs 2025'te başkenti Hartum dahil milislerden geri alması ile beraber giderek bu kırmızı rengi azalıyor. Yani yeşil renk olan Sudan ordusunun kontrolündeki bölgeler giderek genişlediğini görebiliyoruz. Hatta özellikle dediğim gibi Mayıs 2025 tarihine kadar Sudan'ın başkenti milislerin kontrolündeydi. Ve o tarihte özellikle savaş 15 Nisan'da başladı ve Sudan mecburen başkenti Hartum'u Sudan'ın tarihinde ilk defa başkentiye, yani Osmanlı döneminde 1821 yılında kurulan başkenti Hartum ilk defa milislerin başlatmış olduğu savaşla beraber ilk kez Hartum'dan burada gördüğünüz Kızıldeniz'deki en büyük liman olan yani Sudan'ın en büyük limanı olan Port Sudan'a taşımasıyla beraber oradan hala bugüne dek Sudan'ın başkentlik görevine yapan bir şehir olup diğer haritaya baktığımızda da bugün Kasım 2025 itibariyle göreceksiniz giderek yeşil rengi genişliyor ve kırmızı rengi azalıyor. Bu da demek ki Sudan ordusu özellikle dediğim gibi Nisan 2023'te Sudan'ın 18 eyaletinden 10 tanesi milislerin kontrolündeydi. Bugün baktığımızda Darfur'un 3 eyaletiyle beraber lütfen ikinci haritayı yansıtabilir miyiz? Bugünkü durumu baktığınızda burada kırmızı rengindeki olan ya da turuncu rengindeki olan bölgeler bugün fiilen savaş alanındaki bölgeler olup yani Darfur'un 5 eyaletiyle Kurdistan'ın 3 eyaletlerinde tamamen milislerin kontrolünde değil de milislerin Sudan ordusuna karşı ve oradaki sivillere karşı çatışma alanları olan bölgeler olup 26 Kasım 2025'te gördüğünüz gibi de El Fasher'in milislerin kontrole geçmesiyle beraber de büyük motivasyonla kazanmışlar ve büyük bir zafer elde eden milisler burada haritada gördüğünüz gibi şu an aşağı yukarı Sudan'ın 18 eyaletinden tamamen 7-8 tane eyalette savaş bölgesi olan ve bu bölgelerde milislerin bulunduğu bölgeler gördüğünüz gibi yeşil harita tamamen Sudan ordusunun kontrolünde olan bölgeler olup özellikle nüfus olarak en kalabalık bölgelerde yeşil renginin olduğu bölgeler yani Sudan halkların bulunduğu bölgeler olduğunu da görebiliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Kaan hocam, uygunsa size geçmiş olalım. Size şu soruları sormak istiyorum. Ömer el-Beşir'in indirilmesi sonrasındaki süreç nasıl gelişti? Ve 2023'te 15 Nisan 2023'te başlayan savaşın nedenleri neydi? Ve Sudan'daki savaşı Afrika'nın yeni jeopolitik fay hattı olarak tanımlamak ve Sudan'daki çatışmanın Afrika'daki güç dengelerine olan etkisini konuşmak istediğimizde bu mesele nerede duruyor? Bunları sormuş olalım. Buyurun hocam.
Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Eminim bu sorulara Biz- Mayed Hoca'nın da yorumu olacaktır. Ben kendi perspektifimden anlatayım. Mayed Hoca da eklemek istedikleri varsa belki eklemek ister. Bu savaş tabii Sudan'daki savaş başlamadan önce ciddi bir arka planı vardı meselenin. Özellikle Ömer el-Beşir yönetimine darbe yapılması. Tabii bu darbenin gelişim süreci Aralık 2018'deki protestolara dayanıyor. Protestoların nedeni de temel olarak aslında ekonomik sorunlar. Yani o dönemde Ömer el-Beşir yönetimi ekmeğin fiyatını 1 cüneyhten 3 cüneyhe çıkarmak durumunda kalmıştı ve benzer şekilde yani Mayeda Hoca da bunu e, tabii onaylayacaktır. Sudanlılar gün içerisinde full yer, fullü çok severler ve fullün fiyatı da benzer şekilde 3 kat artmıştı. E, Dolayısıyla insanlar buna tepki gösterdi. Bu doğal bir süreçti esasında o dönemde. Fakat geçen Aralık 2018'den 11 Nisan 2019'daki askerin müdahalesine kadar geçen süreçte bu sokaktaki olaylar, yani insanların talepleri, protestolar kullanıldı farklı aktörler tarafından. Bu yanlış anlaşılmasın, hani illa dış aktörler diye düşünmeyin, iç aktörler bağlamında kastediyorum Sudan'da. Tabii bu protestoların elbette haklılık payları vardı. Hatta Ömer el-Beşir'den en büyük talepleri bir sonraki seçime aday olmamasıydı. Bunu da kabul etmişti Ömer el-Beşir. Aday olmayacağım demişti. Ama oturma eylemleri yaptılar. Nihayetinde bir 12 günlük bir oturma eylemi başlatmışlardı. Ülkenin Cumhurbaşkanlığı ve kuvvet komutanlığı önünde. Zaten o cadde ünlüdür, yani Hartum'a gidenler bilir. Bütün bu havalimanı yolu olarak geçer orası. Bütün komutanlıklar oradadır. Bu iki Nil'in arasında kalan bölgedir Hartum'un merkezi. Nihayetinde 11 Nisan'da, çok da lafı uzatmadan, 11 Nisan'da bugün savaşan her iki aktör, yani ordu ve hızlı destek kuvvetlerinin de ortak olduğu toplumun bu taleplerine dikkate alarak Ömer el-Beşir yönetimine darbe gerçekleştirildi. Sonrasında bir egemenlik konseyi kuruldu. Bu egemenlik konseyinin 6 sivil 5 askeri üyesi vardı. Ve daha önce BM'de çalışmış, yani Sudan'da yaşamamış, hep batılı ülkelerde yaşamış ve BM'de çalışmış olan üst düzeyde bir diplomat olan Abdullah Hamdok bu sivillerin, Egemenlik Konseyi'ndeki sivillerin temsilcisi olarak esasında başbakan olarak atandı ve o bir bakanlar kurulu oluşturdu. Fakat takip eden süreçte askerler öncelikle parlamentonun kurulmasını ve seçimlerin yapılmasını öneriyorlardı. Buna göre bir plan yapılmıştı, bu anlaşmaya göre esasında sivillerle askerler arasında. 2024 yılında seçimler gerçekleşmesi planlanıyordu. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin. Sonrasında da parlamento seçimleri yapılacaktı. Fakat sivil taraf öncelikle ekonomik ve siyasi reformların yapılması gerektiğini önceledi ve aralarında esasında bu temelde bir anlaşmazlık vardı. Tabii daha farklı anlaşmazlıklar da vardı. Çünkü her aktör farklı, benzer şekilde farklı dış aktörlerle de ilişki kuruyordu. Nihayetinde Ekim 2021'de de Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı, lideri Muhammed Hamdan Dagalo ve bugünkü ordu komutanı ve aynı zamanda Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ortaklığında siviller, onların atadığı sivilleri görevden aldılar. Bu da ikinci bir darbe olarak da literatürde
işleniyor. Sonrasında bir siyasi çerçeve anlaşması imzalandı Aralık ayında. Bu şu açıdan önemli, bu siyasi çerçeve anlaşması. Birincisi, yani çerçeve anlaşması adı üzerinde, yani bunun alt konuları oluyor. Esas temel konulardan birisi de hızlı destek kuvvetlerinin orduya entegre edilmesiydi. Hızlı destek kuvvetleri komutanı Muhammed Hamdan bu sürecin 10 yılda tamamlanmasını istiyordu. Yani DDR sürecinin, hızlı destek kuvvetlerinin orduya entegre edilme sürecinin. Ordu ise 2 yıl içerisinde entegre olmasını istiyordu. Bu anlamda bir anlaşmazlık yaşandı ve bu anlaşmayı imzalamadı. Hızlı destek kuvvetleri tarafı imzalamayacağını söyledi. Zaten takip eden süreçte de Muhammed Hamdan Dagalo'nun askeri kıyafetini çıkarıp sivil kıyafet giyerek çevre ülkeleri, özellikle Etiyopya, Çad, Güney Afrika, Hocam son bir hatta dakika Rusya, genel olarak toparlayabilirsek. Kusura bakmayın. yani bu ülkeleri gezmeye başladı. Bu da Abdülfettah el-Burhan'dan siyasi bir rol çalma gibi anlaşıldı. Nihayetinde bu iki aktör arasında anlaşmazlıklar tırmandı ve Nisan 2023'te Hızlı Destek Kuvvetleri'nin önce Hartum'un kuzeyinde yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Merowe hava üssünü işgal ettiler. Burada Mısır askerlerini esir aldılar ve aynı günün sabahı da ülkenin başkenti Hartum'daki karargah ve başkanlık sarayını işgal ederek bu savaş başlamış oldu. Jeopolitik sorunuzu da kısaca cevaplayayım. Yani Afrika'daki yani Sudan aslında Afrika'nın kalbi diyebiliriz. Kızıldeniz'e kıyısı var. Sahel kuşağını bağlıyor. Büyük Göller bölgesine de havzasında da yer alıyor. Dolayısıyla burada diğer taraftan Afrika boynuzunun meseleleriyle de iç içe. Libya ile sınırı var ki bugünkü savaşta zaten Libya, önümüzdeki dakikalarda konuşuruz bunu mutlaka. Libya Savaşı'yla da şu an iç içe bir durumu var zaten Sudan'ın. Hızlı destek kuvvetleri bağlamında. Dolayısıyla böyle Libya'dan Afrika boynuzuna uzanan bilhassa o jeopolitik kuşakta Sudan merkezi bir noktada. Tarihte de böyle olmuş, bugün de böyle. Teşekkür ederiz Kaan Hocam. Çok sağ olun. Resul Hocam, size geçelim isterseniz. Sudan'ın bildiğimiz gibi 75 yıllık bir siyasi tarihi var ve bu siyasi tarih içerisinde damga vuran bu siyasi tarihe 4 isim ve 2 siyasi ana damar var. Bunlardan bahsedebilir misiniz hocam biraz? Evet, teşekkür ederim. Teşekkür Ayada Hanım'ın da Kaan Bey'in de açıklamaları aslında çok kısa zaman içerisinde ama bulundukları periyodu çok iyi izah ettiler. Benimki biraz aslında kök nedene inmek gibi bir şey. Bir mühendisin Sudan'a ilgisi ne olabilir derseniz, çocuklarımı yetiştiren hocalar Sudanlıydı. Arabistan'da yaşadığım yıllarda muhasibim Sudanlıydı. Arkadaşlarım Sudanlılardı. Yani çok nezih, güvenilir insanlarla yaşadık. Dolayısıyla onların böyle bir durumu yaşıyor olması, hatta dünyanın başka yerlerinde, başka topluluklara da bunların yaşatılıyor olması sırayla hepimizi müteyakkız hale getiriyor ve her konuda duyarlı hale geliyoruz. Sudan'ın neden 75 yıl dersek, 1956 kısaca bağımsızlık yılı, ama bağımsızlık bir gecede uyanıyorsunuz ve birden bağımsız oluyorsunuz değil. Öncesinde çok büyük gayretler gösteriliyor. Son dönemde
bir nevi İngiliz-Mısır ortaklığından devranılan bir mücadeleyle kazanılan bir şey var. Burada Mehdilik hareketinin, ki Sudan toplumu, Türkiye'de çok iyi anlayabilirsiniz bunu, Sufi derinliği olan bir toplum. Her toplumun kendi yapısı kendisine göre. Bazı topluluklar daha selefi, daha keskin düşüncelerle İslami bir mantığa ulaşır. Ama Kuzey Afrika toplumları ve özellikle Sudan özelinde Mehdilik hareketi toplumla çok iç içe kaynaşmış ama bütün bölgelere yayılamadığı için nispi olarak Sudan'ın doğu tarafında daha etkili olmuş. Dolayısıyla Mehdilik hareketinin başındaki şahsiyet yaklaşık 2017'deki vefatına kadar Sadık el-Mehdi her gereken dönemde askeri rejimlerin durumu götüremedikleri yerde hemen alıp ya hükümetin başına getirdikleri bir figür. Yani aslında bütün toplumun tümden güvendikleri bir figür var. Çok 30'lu yaşlarda şeyin başına geliyor, Ümmet Partisi'nin başına geliyor ve aşağı yukarı her dönemde ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. İkinci şahsiyet Hasanet Turabi ise zaten onunla çok yakınlığı olan birisi. Yani ailevi yakınlığı olan birisi. Hasanet Turabi'nin eniştesi Sadık el-Mehdi. Siyasette şöyle düşünün, Süleyman Demirel'le işte Necmettin Erbakan'ın enişte kayınbirader olduklarını düşünün. Ne kadar ama siyasi görüşlerinin bir miktar ayrıldığını düşünün. Sudan'da herkes vatansever aslında. Yani bugün bizim belki gerekçelerini tam olarak söyleyemeyeceğimiz aktörler bile bir araya gelindiğinde ki büyük ihtimalle göreceğiz ki o 2 yılla 10 yıl arasında bir yerde el sıkışılacak dünyanın baskısıyla ve maalesef göreceğiz ki bugün savaşan taraflar da yarın el sıkışabilirler. Dünya tarihinde hep böyle oldu. Dolayısıyla ikinci şahsiyet Hasanet Turabi. Hasanet Turabi sadece Sudan'a etkisiyle kalmamış, aynı zamanda bütün İslam coğrafyasına yenilikçi tavrıyla çok büyük tesiri olmuş birisi. İslam konferansının etkili olmadığını düşünerek kendisinin hükümette olduğu dönemde çok ilginç bir şekilde bambaşka bir oluşum oluşturmaya çalışmış ve bugün aslında Hilal Üçgeni diye tanımlanan onları Hamas'ı, İslami Cihadı, Hizbullah'ı, Şii ve Sünni örgütleri bir masaya toplamış, bir örgüt içerisine alıp aslında bizim zayıflığımız aramızdaki ilişkilerin zaafından kaynaklanıyor diye çok ileri felsefi bir düşünce. Yani 1980'lerde bunu söyleyebilmiş olmak çok zor bir yani bugün için çok derin bir felsefi durumu tespit edebilmiş olmak demek. Üçüncü şahsiyet maalesef bir asker. Cafer el-Numeyri. Numeyri 20 yıllık askeri yönetimi boyunca maalesef dünyada yükselen sosyalizm dalgasına Nasır gibi, Kaddafi gibi kendisini kaptırıp oradan yürüdü ve Sudan toplumu gerçekten çok zor durumlara düştü. Sosyalist bir görüşte olmasına rağmen hayat şartları, Sudan'ın yürümesi bir gün ona şeriatı ilan ettirdi. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz aslında bambaşka bir görüştesiniz ama bakıyorsunuz ki halk dindar. Fakat hesaba katamadığı bir şey oldu. Güney Sudan halkıysa bir kısmı anemist, bir kısmı büyük çoğunluğu da Hristiyan. Onların nasıl entegre olacaklarını hiç hesaba katmadan Sudan'a şeriatı getirdik. Resul Hocam son bir dakikanız. Boşlukta kaldı. Dolayısıyla Numeyri
20 yıllık bir süreye damgasını vurdu. O 20 yıllık süreden sonra 1989'da bu sefer aslında biraz belki Kaan Hocam da yadırgayacaktır. Söylediğim her yerde arkadaşlarım çokça kabul etmediler bunu. Ama akademik bir gözle bakabileceğinizi düşünüyorum. İhvan-ı Müslimin yani Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın aslında manevi lideri Hasan Turabi iken askeri lideri de kanadının lideri de Ömer el-Beşir'di. Yani bugün İngilizce literatüre baktığınız zaman hala şöyle diyorlar. Hasan Turabi vefat ettiğinde dahi 1989'daki darbe ile ilgili kendisine herhangi bir prosedürde bulunulmadı. Yani aslında Ömer el-Beşir'le birlikte olduğu hep ifade edilir. Çünkü aslında hareketin lideriydi. Ömer el-Beşir de 30 yıllık bir yönetimi içerisinde bunlar hepsi aslında tek tek baktığınızda çok kabiliyetli insanlar. İşte paraşütle atlamayı beceren insan herhalde karada da yönetim yapabilir. Ama maalesef yönetim başka bir eğitimi gerektiren bir şey ve askerlerin sivillere bunu öğretmesine gerek yok. Askerlerin askerlik yaptıkları yerde siviller kendi işlerini daha iyi yapacaklardı. 30 yılı Sudan'ın heba oldu. Tabii ki iyi şeyler ve kötü şeylerin yanında biz hepsini görerek uzaktan Sudan'ı takip edebildiğimiz kadarıyla bu kadarını söyleyebiliyoruz. Buyurun. Hasan Turabi ile ilgili bir yorum yapabilir miyim Resul Hoca? Buyurun hocam. Teşekkür ederim Resul Bey. Sudan'ın önemli üç isimden bahsettiniz. Özellikle Hasan Turabi. Maalesef kendisi sadece Sudan'ın lideri değil, Müslüman dünyasının lideriydi. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum. O dönem Sudan'daydım. Kendisinin hayatını kaybettiğinde Sudan'da yasa ilan edilmediği halde ta Endonezya'da, Gazze'da, Filistin'de yasa ilan ederektedir. Onlar bizden daha çok Turabi'ye sahip çıktılar. Aynı şekilde de Ömer el-Beşir ile yol arkadaş olmasına rağmen Ömer el-Beşir el-Turabi ile anlaşmazsızlıktan dolayı mezarlığında bile definde gitmedi. O bakımdan da maalesef siyaset her şeye karıştığında kötü bir şey. Onu eklemek istedim ya da yorumlamak istedim. Bize eski günleri hatırlattığı için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Resul Hocam. İkinci tura geçelim isterseniz. Yine ilk sözü Mayada Hoca'ya vereceğim. Hocam, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve ABD'nin bu savaştaki pozisyonları nedir? Ve savaşın ekonomik nedenleri, yeraltı madenleri, kaynaklar noktasındaki bu savaşı etkileri nelerdir? Biraz bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Özellikle önemli soru. Çünkü çoğu insanlar ve özellikle medyada Sudan'daki savaşın iç savaş olarak lanse ediyorlar. Ama oysa ki değil. Savaş Kaan Hoca'nın dün de yorumladığı gibi bölgesel ve küresel bir savaş, hatta vekalet savaşına dönüşüp bugün Amerika'nın rolü var, Mısır'ın, hatta milislere en büyük sadece destek değil de milislerin ortağı Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu. Hatta milislerin kullandığı silah, mühimmat ve milis üyelerin günlük hazır gıda yemekleri ve paketleri bile Made in UA olarak milislerin kendi cep telefonları ile çektiği ve sosyal medyada servis ettiği ve yayınladığı videolarla bunu belgelendi. Çoğu silahlarda üçüncü ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden milislere oluşturuluyor. O bakımdan da Birleşik Arap Emirlikleri bu savaşın şu an 2,5 yılı devam etmesindeki temel sebep onu da çözüm kısmında tekrar detaylı bir şekilde bunu çözümleye bağlayacağım. O bakımdan Birleşik Arap Emirlikleri rolü milislere en büyük destekçisi ve her türlü lojistik destek, askeri ve diğer destekler sağlayarak da en olumsuz rolü oynayan kendisi. Mısır'dan bahsettiniz. Mısır ilginç bir şekilde 2009 yılında Ömer el-Beşir'in iktidardan uzaklaştırılması sürecini desteklemesine rağmen ve geçiş dönemde en büyük destekçi olmasına rağmen bugün milislere değil Sudan ordusunu destekleyen, o da Mısır'ın güney bölgelerin güvenlik kaygılarından dolayı, hatta
Sudan'daki meşru hükümetinin Nil Nehri su üzerinde anlaşmazlık konusunda Sudan'ın Mısır yanında yer alması, Etiyopya'nın aleyhine yer alması gibi vesaire kaygılardan dolayı Sudan ordusunu destek vererek de bugün açık açık, hatta Türkiye'den açık arayla Sudan'a siyasi olarak, askeri olarak her türlü destek sağlayan Mısır söz konusu. Hatta dediğim gibi 14 milyon yerinden edilmiş Sudanlıların büyük bir kısmı bugün Mısır'da yaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda da arada kalmış. Hem Sudan ordusunu resmi olarak açıklamalarda destekleyen gibi görünüyor ama aslında gerçek anlamda ve fiili anlamda baktığımızda da milislere destekleyen, hatta şu ana denk bugün mesela milislerin geçtiğimiz ayda El Fasher'da katliamları ve bir savaşta ilk kez tecavüzünün bir silah olarak kullanıldığı, hatta açlığın bir silah olarak kullanıldığı, El Fasher mesela 18 ay milisler tarafından blok altında alarak da ilk kez açlığın ve tecavüzün bir silah olarak kullanıldığı baktığımızda hala milisler Amerika Birleşik Devletleri tarafından veya Birleşmiş Milletler Güvenlik tarafından bir terör örgütü olarak ilan edilmiyor. O bakımdan da Amerika aslında ikisini destekleyen, yani sobayı ortadan tutan bir aktör, ama tabii ki nereden dörtlülük grup dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Birleşik Araplar ve Mısır'la barış görüşmeleri de yürüten aktör olmasıyla beraber, ama Sudanlılar tarafından güvenilir bir aktör söz konusu olmadığını da görebiliyoruz. Hızlı bir şekilde Rusya'ya baktığımızda Rusya, Çin'le beraber Sudan ordusunu ve Egemenlik Konseyi'ni resmi olarak ve açık bir şekilde destekleyen ülkeler, ama tabii ki onların da hedefleri ve amaçları var. Ekonomik olarak Çin, Sudan'ın en büyük petrol çıkarıcısı ve alıcısı konumunda. Rusya, Kızıldeniz'deki limanlara ihtiyacı olduğundan dolayı da Sudan ordusunun silahlı ve siyasi olarak Güvenlik Konseyi'nde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde destekliyor. Bir de Eritrea, o da açık bir şekilde Mısır'la belki aynı kafaya tutacağı şekilde Sudan ordusunu ve Egemenlik Konseyi'ni destekleyen ülke. Türkiye'yi de Sudan ordusunu destekleyen, siyasi olarak El Burhan kaç kere Türkiye'ye geldi, silah bakımından da, insani yardım bakımından da Türkiye başından bile Sudan'a açık ara destekleyen ülke. Hatta onu da barış kısmında Türkiye'nin rolü nedir şeklinde onu tekrar geleceğim. O yüzden çok fazla üstünde duramayacağım. İkinci soru neydi? Hocam, aslında genel olarak cevap vermiş oldunuz. Yani savaşın ekonomik nedenlerini ve Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın ve ABD'nin pozisyonlarını sormuştuk bu noktada. Orada önemli bir mesele var ekonomik nedenlerde. Özellikle neden bu kadar hızlı Birleşik Arap Emirlikleri hızlı destek kuvvetlere destek verdiği, bu da bir ekonomik nedeni var. O da Hocam son bir dakikamız bu arada, hatırlatmış Birleşik olayım. Arap Emirlikleri Sudan altınındaki bayi ve Sudan'daki altının büyük bir kısmı kaçak yollarla %90'ından fazlası Birleşik Arap Emirlikleri'ne yani çıkarılması, aynı şekilde de bugün milislerin kontrolündeki büyük bölgeler, Cebel Amir dahil, milisleri oradan aldıkları petrolü Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç ederek onun karşılığında silah, mühimmat vesaire diğer desteklere sağlayarak da burada ekonomik nedenler, aslında Sudan'daki mevcut savaş hem altın savaş diyebileceğimiz hem de bugün sihalar savaşına dönüştüğünü, onu da belki ilerleyen zamanlarda fazla geniş zamanda yorumlayabiliriz. Hocam teşekkür ederiz. Resul Hocam, siz sanırım konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorsunuz. Buyurun. Ben iki soruyu, hazır konu eğer konsepti çok dağıtmıyorsak, konuyla alakalı olduğu için, biri Mark Rubio Kanada ziyaretinde 2 gün önce ilk defa Hızlı Destek Kuvvetleri'nin bir terör örgütü olduğu gibi bir şeyi telaffuz etti. Dolayısıyla sanki uluslararası kamuoyunda bu El Fasher'de olanlardan dolayı bir farkındalık oluşturulacak. Amerika boşuna bunu söyletmez. Dışişleri Bakanı böyle bir şeyi telaffuz etti. İkincisi, Rusya'yı sanki Sudan Silahlı Kuvvetlerine destek veriyor gibi anladım. Ama Wagner bildiğim kadarıyla Hızlı Destek Kuvvetleri'nin
altın madenlerinin özellikle büyük altın madenlerinin kontrolünde kullanıldı. Burada bir çelişki var. Hayır, Wagner zamanında Ömer el-Beşir döneminde güvenlik amaçlı hatta Hartum Havalimanı'nda bile varlardı. O bakımdan eski dönemlerde vardı. Ama Wagner hiçbir zaman milislerin yanında dahil olmadı ya da milislerin safında şeyleri yoktu, yani üyeleri yoktu. Wagner resmi olarak güvenlik anlaşmalarla Sudan hükümetine, özellikle Ömer el-Beşir döneminde Sudan'la vardı ama ondan sonra yani Sudan'da Wagner'in varlığı söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı doğrudan milislere terör örgütü olarak ilan edilmesi meselesini onu gündeme getirmedi ama oradaki en büyük söylediği şey ya da önemli şey bazı ülkelerinin milislere silah sevkiyatı ve desteğinin kesilmesi. Tabii ki burada örtülü bir şekilde ve kapalı bir şekilde Birleşik Devletleri kastediyor. Onun haricinde belki Amerikan parlamentosunda bazı milletvekillerinin milislerin terör örgütü olarak ilan edilmesi konusunda siyasi pazarlıklar var. Ama resmi olarak yani Dışişleri Bakanlığı tarafından böyle bir şey maalesef gelmedi. O bakımdan Sudanlılar şu an Amerika ve Amerika yetkililere güven konusunda biraz yani güvenilmez aktör olarak rahatsızlar yani Sudanlılar. Tamamsa eğer Kaan Hoca'ya geçmek istiyorum. Kaan Hocam, bilindiği gibi aslında her ne kadar konunun uzmanları bu konuyla ilgili çok fazla konuşuyor, yazıyor, çiziyor olsalar da hem uluslararası medyada hem de yerel medyada Sudan Savaşı ile alakalı aslında çok bir tepki göremiyoruz. Çok fazla haber göremiyoruz. Çok fazla detay göremiyoruz. Bunun nedeni nedir? Yani medyanın bu konudaki sessizliğinin temel nedeni nedir? Bununla ilgili size sormuş olalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Yani Teşekkür ederim. bunun tabii farklı nedenleri var. İlk olarak burada vurgulayabileceğimiz bir medya ekonomisi meselesi bence. Yani Sudan'daki savaş, Gazze, Ukrayna veya Tayvan Boğazı'ndaki ABD-Çin rekabeti bağlamındaki gerilimler veya Sahel'de yaşanan süreç, işte darbeler ve diğer meseleler, terör etkileşimleri. Bunlar daha yüksek görünürlük oluşturdu medyada. Dolayısıyla bilhassa Gazze'nin gölgesinde kaldığını söyleyebiliriz Sudan'ın bu anlamda. Bir de tabii şöyle de bir şey var. Yani bir meselenin Batı kamuoyunda veya uluslararası medyadaki, zaten uluslararası medyayı büyük oranda Batı kamuoyu yönlendiriyor, batılı kuruluşlar yönlendiriyor. Burada Avrupa Birliği ve ABD'nin doğrudan çıkarlarının kesiştiği bir yön yok esasında Sudan'da. Daha böyle proxy state'leri kullanıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Aslında var. Ee, Yani hocam aslında var. Avrupa Birliği'nin bu kadar Sudan'da savaş ve katliamlara sessiz kalmasındaki temel sebebi var. Çünkü zamanında himmetli Avrupa ülkelerin Afrika'dan yasa dışı göçmen meselesinde oynamış olduğu. Özellikle sizin bu panelin başında söylediğin çok önemli bir şey var. Sudan, Libya'daki savaş ve Libya'daki durumla doğrudan ilişkileri var dediniz ya. Bu noktada özellikle Doğu Afrika'dan, işte Somali'den, Güney Sudan'dan, Eritre'den, Etiyopya'dan, Sudan, Çad vesaireden yasa dışı göçmenleri Libya üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen yasa dışı göçmen güzergahların büyük bir kısmının Hizli destek milislerin 10.000 tane personelle oradaki o Sahra ve Çol'daki yolu kontrol altında almasıyla beraber Avrupalılar için önemli bir aktör. O yüzden bugün mesela Avrupa açık olmasa da milislere sessiz kalıyor ve milislerin katliamlara ve tecavüzlere ve insan ihlallerine açık kalıyor. Çünkü ondan milislere ihtiyaçları var ve gerçekten de bugün Avrupa Birliği Sudan'da yani diğer çatışmalarda oynadığı gibi Sudan'da sessiz kalmaya devam ediyor. Çünkü onlar da kendi çıkarlarını düşünüyorlar.
Tabii hocam, kesinlikle size katılıyorum. Ben hani uluslararası medya bağlamında neden gündeme gelmediğini açıklamak için hani bunu söyledim. Yoksa Avrupa'yı doğrudan Avrupa'yı tehdit eden veya Avrupa'nın çıkarlarının bulunduğu bir bölge Sudan. Hani bu sizin söylediğinizin de yanı sıra özellikle Arap Zamkı Fransız şirketlerinin gözdesi ki bu savaş başlamadan önce, yani hızlı destek kuvvetleriyle ordu birbirine girmeden bir 2 ay önce Fransız şirketlerinin Arap Zamkı stoklarını tamamlamak için Sudan'a geldiğini de biliyoruz. Yani bunlar açık kaynaklara da yansıdı zaten, bu şirketlerin Evet, en büyük alıcısı. Sudan'a geldi. Tabii bir diğer neden jeopolitik öncelik sıralaması. Hani bahsettiğim gibi mesela Rusya-Ukrayna meselesi doğrudan Avrupa Birliği'ni tehdit eden mesele, gaz bağlamında özellikle. Yine Gazze'de bir din savaşı var esasında. Bu da jeopolitik açıdan öncelikli. Bir de tabii burada bu meseleler üzerine, işte Gazze üzerine veya AB üzerine, Avrupa üzerine uzman gazetecilerin sayısı oldukça fazla ve onlar da tabii bu meseleyi öncelikliyor. Diğer taraftan tabii ABD-Çin rekabeti bağlamı, Tayvan Boğazı ve diğer meseleler de burada bir daha öne çıkan meseleler. Bu yüzden biraz uluslararası medyada bu meselenin çok işlenmediğini söyleyebiliriz. Burada tabii uluslararası toplumun ilgisizliği noktasında da bazı nedenler var. Özellikle yani bu uluslararası toplumda tabii bu medyayla etkileşim içerisinde. Yani medyada görünür olan bir konuyu uluslararası toplumda gündemine alıyor. Örneğin son dönemde El Faşir'de yaşananlarla ilgili sosyal medyada düşen o görüntüler uluslararası toplumu da aslında bir noktada harekete geçirmiş oldu. Yani aslında buna benzer olaylar biz Sudan'ı takip edenler görüyordu zaten. Fakat bunlar sosyal medyada işlenmeyince uluslararası toplumun da dikkatini çekmiyordu. Ama mevcut durumda önceki zamanlara nazaran, özellikle El Faşir'de bu son yaşanan durumlardan sonra uluslararası toplumdaki bu sessizliğin de e, dönüştüğünü gördük. Bundan sonraki süreç aslında önemli olacak. Yani işte az önce Resul Bey Marco Rubio'nun açıklamasından bahsetti. Tabii Marco Rubio doğrudan terör örgütü demedi ama bu anlama gelecek Tamam bir hocam. ifade kullandı. Toparlayabilir miyiz? Son. Aha, zaten toparlıyorum. Teşekkür ederim. Dolayısıyla e, hızlı destek bu meselenin, yani Sudan'daki savaşın bundan sonraki süreçte nereye evrileceği de başta ABD olmak üzere uluslararası sistemin hakim gücü ABD olduğunu kabul ediyoruz hala. Ona bağlı olan, onun müttefiki olan aktörlerin harekete geçmesiyle olacak. Mayed Hoca'nın anlattığı hızlı destek kuvvetlerinin dış bağlantılarıyla ilgili meselelerde bununla etkileşim içerisinde olacak. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Resul hocam, şimdi sizden Mazlum raporunun neden yazıldığı, ne anlattığı ve sürecin nasıl geliştiği ile alakalı bilgi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben Aslında akademisyenlerimiz konu ile ilgili dop dolu durumda. Yani saatlerce muhtemelen izin versek anlatacaklar. Çünkü gerçekten Sudan'da olan bitenler bir günde, bir saatte anlaşılacak gibi değil. Bagaj müthiş bir şekilde dolmuş durumda. Bütün dünyanın eli oralarda. Yani bu yüzden
dakikaların böyle sınırlı olması gerçekten insanların ancak bunu bu kadar seyredebileceği düşüncesinden kaynaklanıyor. Yoksa çok daha fazla meydan vermek, süre vermek gerekiyor. Mazlum Der şöyle, benim dikkatimi 2023'ün sonlarına doğru Alman medyasından bazı YouTuber'ların özellikle Çat bölgesine, bayanların özellikle kameralarını alıp Çat'tan Darfur'a geçiyorlar ve o bölgeden sürekli çekim yapıyorlardı. Mayada Hanım biraz önce galiba siz söylediniz, tecavüzün bir silah olarak kullanıldığı ilk Savaş. tabii ki savaşların hepsinde bunlar oluyor ama o kadar enteresan bir şekilde çok göze batar bir hale geldi ki ben bu birkaç videoyu seyrettikten sonra 2023 yılı sonunda arkadaşlarımıza dedim ki Sudan'da önemli bir şeyler oluyor. Çünkü birileri aslında Gazze krizi biterse gözümüze şunu sokacaklar. İşte Müslümanlar da birbirlerine bunu yapıyorlar. Bütün hazırlıkları yapıyorlar ve çekimleri yapıp gidiyorlardı. Ama çekimlerde dikkatimi çeken hep bayanlarla yapmaları, hanımlarla yapmalarıydı. Sırtlarını dönüyorlar, yüzlerini kapatıyorlar, röportaj veriyorlardı. Dolayısıyla biz Sudan konusunda bir rapor haline getirelim, sadece açıklama yapmayalım diye karar verdik. Birkaç ay doküman biriktirmemiz gerekti. Oradan da bir Sudan raporunu 1. yılında, yani 15 Nisan'dan itibaren, 23'ten itibaren bir yıl üzerinden geçecek şekilde olan bitenleri hazırladık. Ama bütün duamız ve isteğimiz, keşke bizim rapor yayınlanmadan orada olaylar bitsin, bir şekilde orada barış sağlansın gibiydi. Ama biz raporun sonunda şöyle bir şeyi koyduk. Raporlar biliyorsunuz tarihe sadece not düşmeye yarıyor. Çünkü çağımızda o kadar hızlı gelişiyor ki olaylar. Bakın Gazze bütün dünyanın dikkatini çekti ama bugün Gazze'de yağan yağmurlardan insanların ne durumda olduğunu belki çok azımız fark ettik. Sel bastı. Dolayısıyla çok çabuk unutabiliyoruz. Bu da çok yoğun medya bombardımanına maruz kalmamızdan dolayı. Biz oradaki hak ihlallerini sağlık yönünden, askeri yönden, sivil kayıplar yönünden inceledik ve rapora döktük. Raporun sonunda da şunu yazdık. İşte Kaan Hocam'ın anlattığı 2019'dan sonraki olaylar, daha öncesi, en son cümlemizi de şöyle bitirdik biz. Taraflardan her ikisi de sivil yönetimi teslim edinceye kadar mücadeleye devam etme kararı aldılar gibi görüyoruz. Şu anda üzerinden 1,5 yıl daha geçti ve iki tarafa da sorsak, tabii ki bir tarafın legal olduğunu, ikinci tarafında illegal gibi göründüğünü kabul ediyorum Mayada Hanım. Yani doğal olarak devletler, onlar meşru olarak meşru olan devleti görürler. Fakat ortada olan da bir durum var. O halkın bir bölümünün bir parçası diğer mücadele edenlerde. Bakın biz Türkiye'de 40 yıllık bir savaştan sonra elimizi kimlere uzatabiliyoruz? Olabiliyor bunlar. Toplumdan geleceği kurtarmak için bazı fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Ve ben bunun Sudan'da da yapılmasını ümit ediyorum. Bizim raporumuzun da açık bir şekilde, tarafsız bir şekilde, son bir dakikamız. Son cümlemi söylüyorum. Tarafsız olduğunu düşünüyordum. Adalet Bakanı Türkiye'ye geldiğinde birkaç sivil toplum kuruluşuyla bir aradaydık ve teşekkür etti özellikle İHH'ya ve Mazlum Der'e. Ben şaşırdım doğrusu. Sonra İstanbul Başkonsolosu dedi ki sizin raporunuz gerçekten tarafsız bir rapordu. Bu yüzden teşekkür etti size Adalet Bakanımız. Yani aslında Sudan'daki yöneticiler de dışarıda kimler ne diyor, bizi nasıl görüyorlar? Acaba biz kendimizi
göremiyor olabilir miyiz diye bir muhasebe yapıyorlar. Umarım sonunda bir her Sudan halkının lehine olacak bir kararla sonuçlanır. İnşallah. Emeğinize sağlık. İnşallah. Teşekkür ederiz Resul Hocam. Şimdi 3. tura geçmek istiyorum. Bu turda aslında ilk 2 turda Sudan'da neler oluyor? Meselenin öncesi ve sonrası ile ilgili gelişmeleri konuşmuş olduk. Şimdi bu turda inşallah konuşmacılarımıza yine tek tek söz vererek bu sorunun, bu savaşın çözüm yollarına dair neler yapılabilir? Kamuoyuna bununla ilgili hangi bilgiler paylaşılabilir? Bunları soracağız. Ben yine ilk sözü Mayada hocama vermek istiyorum. Hocam, sorunla ilgili çözüm yollarınız ne olabilir? Bununla ilgili sizinle başlayalım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çözüm yollara geçmeden önce izniniz olursa ve dikkat ederseniz ben ilk turdaki sorularımın 3. kısmını bilerek ayrı bir parantez açmak istedim. O da şu an mevcut olan El Faşır'daki katliamı ve tüm dünyanın gündeminde oturan katliam ve toplu infazlar. Özellikle milisler neden El Faşır'da bu kadar etnik temizliği ve savaş suçları işlemişler. Çünkü El Faşır milislerin elindeki son büyük şehir olarak ve haliyle de Sudan ordusuna karşı ve oradaki çatışma bölgesi olarak da hem Sudan ordusunun amacına ulaşmak için karşındaki en büyük şehir olan El Faşır, aynı şekilde de milislerin El Faşır'da olduğu gibi 26 Ekim'de kontrol etmesiyle beraber milislerin elinde son büyük şehir olarak olması bakımından da aslında iki taraf için önemli. O bakımdan da milisler El Faşır'a girmesiyle beraber de sistematik bir şekilde katliamlar, yani düşünün 48 saatte 2200'den fazla insana katlettiler. Aynı şekilde de El Faşır'ı 18 ay, yani 600 günden fazla gün insanlara orada abluk altında almasıyla beraber El Faşır'da insanlar bizim affedersiniz hayvanlar yem dediğimiz el umbaz yemek zorunda kalmışlar. O da bittikten sonra oradaki El Faşır'da insanlar çekirge yemek zorunda kalmışlar. Aynı şekilde de tüm Sudan'ın genelinde olduğu gibi de milislerin El Faşır'a girmesiyle beraber insanlar milislerin girdiği her şehirden kaçmak zorunda kalıyorlar. Çünkü milisler evlere giriyorlar, evleri kontrol ediyorlar, bankalara yağmalamışlar, üniversiteler, okullar, hastaneler vesairelere hepsini yok ediyorlar, insanları öldürüyorlar gibi vesaireden dolayı insanlar milislerin girdiği her şehirden kaçıyorlar. Aynı şekilde El Faşır'da olmasıyla beraber de tüm dünyada şok uğratan görüntülere karşı karşıya kaldık. O da milislerin kendi cep telefonlarıyla çektikleri görüntülerle El Faşır'dan kaçan insanlara yollarda katılmasıyla beraber ilk defa bir savaşta bir uydu görüntülerle kan görüntüleri ve toplu insan cesetlerini bir yerde uzatıldı, yani öldürüldüğü görüntüleri biz ilk defa bir savaşta El Faşır'da gördük. O bakımdan da bunlar hepsi savaş suçları ve insanlığa karşı ihlaller olmasıyla beraber aynı şekilde de tecavüz orada Resul Hoca'nın da vurguladığı gibi, benim de daha önce söylediğim gibi ilk defa evet dünyada tecavüzler savaşlarda oluyor ama Sudan'da savaş, daha önce Güney Sudan'da savaş yaşadık. El Faşır'da, Darfur'da yaşadık 2003'te ve şu anda da El Faşır'da ilk kez milislerin tecavüze bir silah olarak kullanılması ile beraber bugün Sudan'da bir süre kadınlar milisler tarafından babaların önünde, kocasının önünde, kardeşlerin önünde veya annelerin önünde kadınlara tecavüz ediyorlar veya öldürüyorlar. Aynı şekilde de bu savaşta maalesef bugün de raporlarda gördüğüm gibi bir süre çocuklar ailelerinden savaş ortamında ve o kaos ortamında kaçmasıyla beraber sadece El Faşır'da bugün 2000'den fazla çocuk ailesinden yoksun olarak da tek başına yoluna devam etmiş veya bazı durumlarda 70 kilometreden fazla
mesafeyi kat ederek de güvenlik yer dediğimiz aslında hiçbir şeyin olmadığı bazı insani derneklerinin yardımlara ulaştırdığı noktalarda, yani aslında kısaca güvenlik noktalar dediğimizde ulaşmaları ile beraber bugün El Faşir'de olanlar açık açık savaş suçu, insanlığa karşı suç vesaire her şey olmasıyla aslında dünya neyi daha istiyor milislere terör örgütü ilan etmesi için. O bakımdan da dünya gerçekten Sudan'daki mevcut savaş ve milislerin El Faşir'deki katliamla karşı olması gereken tepkiyi maalesef vermedi. O bakımdan da hızlı bir şekilde çözüm yollara geçmek istiyorum. Orada çok fazla uzatmayacağım. Aslında çözüm çok basit. Milislere destek sağlayan ve başından beri silah, mühimmat, lojistik, hatta dediğim gibi milislerin günlük hazır gıda paketlere kadar sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin eli kesilmesi ve milislerden elini çekmesini dünya ve uluslararası toplum sağlaması gerekiyor ki bugün Birleşik Arap Emirlikleri milislerden elini çekerse bu savaş bırakın 2,5 yıl, şu an biz onu konuşuyoruz. 3 hafta bile sürmezdi, 1 ay bile sürmezdi. O bakımdan da dünya gerçekten Sudan'daki savaşı bitirmek istiyorsa ve bunun için bir siyasi irade varsa önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin milislerden elini çekmesi gerekiyor ki aynı şekilde de hiçbir ülke hem milislere en büyük destekçisi, hatta sadece destekçi değil, milislerin ortağı halinde gelip de aynı şekilde de şu an tek barış görüşmeleri olan dörtlülük masasında da aynı Birleşik Arap Emirlikleri dördüncü ülke olarak dahil. O bakımdan da bence Birleşik Arap Emirlikleri çıkartıp Türkiye'nin dahil olması gerekiyor bu dörtlülük masalarda. O bakımdan da yani Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Suudi Arabistan değil de Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri yerine alması söz konusu. Çünkü Türkiye hiçbir zaman şu an milislerle ne ekonomik ilişkileri ne altın çıkarları söz konusu değil. Ne milislere silahla desteklediğini Hocam duymadım. son bir dakikamız. Kusura Hiçbir bakmayın. şeyle milislerle doğrudan bağlantılı olmayan, hatta başından bile Sudanlıları ve Sudan halkları için insani yardımları sağlayan, Sudan ordusunu destek veren, siyasi olarak Sudan Egemenlik Konseyi tanıyan bir Türkiye aslında başından bile Birleşik Arap Emirlikleri'nin yerini alması gerekiyor ki Birleşik Arap Emirlikleri milislerde elini çekmezse bu savaş 5 yıl devam eder, 6 yıl devam eder. Hatta bir dahaki sefere konuştuğumuzda belki savaş 7 yılını da bile tamamlamış olacak. O bakımdan aslında çözüm kısa ama dünya bunu görmek istemiyor. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Estağfurullah. Teşekkür ederiz hocam. İkinci olarak sözü Kaan Hoca'ya vermek istiyorum. Hocam sizin konuyla alakalı çözüm önerileri ne olabilir? Buna dair fikirlerinizi almış olalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, yani sahadaki veriler incelendiğinde özellikle Sudan ordusunun BM'ye sunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin hızlı destek kuvvetlerine destek verdiğine dair rapor incelendiğinde bu aslında iddianın ötesinde ciddi kanıtlar mevcut bu anlamda. Özellikle Libya sınırı üzerinden yabancı savaşçıların girmesi Sudan'a veya Çad üzerinden Güney Darfur bölgesine bilhassa güvenlik ekipmanlarının girmesi ve bunların menşeileri, bu silahların menşeileri incelendiğinde dış aktörlerin bilhassa Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolü olduğunu anlıyoruz. Bu iddialar, yani güçlü iddialar. Diğer taraftan tabii Mayad Hoca dörtlü arabuluculuktan bahsetti. ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ama yani burada bu dörtlü arabuluculukta örneğin Mısır Birleşik Arap Emirlikleri ile ilk oturumlarda özellikle bu faşir düşmeden önce masadan pek çok kez kalktığını gördük. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada dengeleyici bir pozisyonda olmadığı, dolayısıyla buradaki savaşın çözülmesi noktasında bu dörtlü arabuluculuğun yeterli olmadığını görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ni buradan çıkarmak yerine diğer aktörlerin de bu şeyi genişleterek yer alması
Sudan'daki savaşın çözümünde daha makul olacağı kanaatindeyim. Örneğin sadece Türkiye değil, burada önereceğim. Katar, Avrupa Birliği de burada bence yer almalı. Diğer taraftan da bu aktörler, yani hızlı destek kuvvetleri ve ordu, yani insani ateşkesi her iki aktör de kabul eder ama bundan sonraki süreçte biri diğerini yenmeden buradan çekilmez. Rubio'nun açıklamaları evet biraz Sudan'daki savaşın son bulması noktasında umut vaat ediyor. Özellikle dış destekler vurgusu. Maya Hoca'nın da dediği gibi dış destekler kesilirse dolaylı olarak esasında aktörlerin masaya döneceğini söyleyebiliriz. Ama bu şekilde devam ederse savaşın da devam edeceğini, özellikle sahada Kordofan üzerinden Faşir tarafına ulaşması gerekiyor ordunun ki diplomatik masaya tekrar dönülsün. Şu an zaten kabul etmiyor ordu masadaki teklifleri. Çünkü Cidde sürecinin de bir devamın mahiyetinde olmasını istiyor. Orada alınan kararların devam etmesini istiyor. Dolayısıyla bu söylediğim şartlar olmadığı sürece bu savaş devam edecek. Ama eğer barış masası Kuat genişletilirse daha yönetilebilir bir çözüm süreci başlayabilir çalışma için. Teşekkür ederim Kaan Hocam. Sanırım Mayada Hoca bir söz istiyor. Hocam Evet. buyurun. Kaan Hocam'ın dediği Birleşik Milletleri çıkarmak değil de biraz dörtlük masayı genişletmek dedi. Aslında Birleşik Milletler'e itirazımız çünkü hiçbir ülke hem hakem hem de hasim olamazsınız. O bakımdan da başından beri bu savaşın bugün 2,5 yıl devam etmesindeki temel sebep milislerin çok güçlü olduğu ve muktedir olduğu değil de Birleşik Milletler'in onlara sağlamış olduğu askeri, lojistik ve tüm yani dediğim gibi biz sosyal medyada gördüğümüz videolar arasında milis üyelerin günlük sıcak çay ve kuru yemiş bile hazır paketlerde Birleşik Milletler'den giriyor. O bakımdan da Birleşik Milletler'in destekleri olmasa bu savaş bu kadar sürmezdi. O bakımdan hiçbir ülke hem hasam hem hakim olamaz. Aynı şekilde de bu dörtlülük ülke arasında savaşın devam etmesini isteyen, yani savaşın bitmesini istemeyen tek bir ülke var. O da Birleşik Milletler. O yüzden dünya aslında Sudan'da savaşı bitirmek istiyorsa Birleşik Milletler'in milislerden elini çekmesi ve aynı şekilde de barış görüşmelerde savaşa ve savaşlardan ya da savaşta taraf olanlardan birini destekleyen bir ülke yer almaması gerekiyor ki burada diyebilirsiniz peki Mısır neden orada yer alıyor? Oysa ki kendisi Sudan ordusunu destekliyor. Çünkü Sudan ordusu Sudan halkının meşru temsilcisi. O bakımdan da onu haliyle birisi gelip sizin evinizde işgal ederse, sizi evinizden kovarsa, sahip olduğunuz araba, evleri, bankaları, hastaneleri yok ederse sessiz kalamazsınız. Onun haliyle savaşacaksınız ve ona karşı koyacaksınız. O bakımdan Sudan ordusunun yaptığı bu aslında. Bir haklı savaşa dahil olmuş ve milislere def etmek zorunda. O bakımdan da Birleşik Milletler aslında barış görüşmelerde yer alması aslında haksızlık, yani Sudanlıların için haksızlık bir mesele. Evet, yani Eyvallah. tabii burada şunu da vurgulamak gerekiyor. Hızlı destek kuvvetlerinin ortaya çıkışında El-Beşir döneminde 2000'li yılların başında Darfur'da çıkan savaşı bastırmak için El-Beşir bu Cancevit milislerini kullandı. 2013'te resmi pozisyona getirdi. 2017'de Sudan parlamentosunda onaylanarak hızlı destek kuvvetleri Cumhurbaşkanı muhafızı olarak kurulmuş oldu. Dolayısıyla bu darbeyi de Ömer El-Beşir'e karşı darbeyi de yapan aktörlerden biri. Bu süreçte Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hızlı Destek Kuvvetleri'nin komutanı. Dolayısıyla bu realiteleri de bence dikkate almak gerekir. Ve buna göre bence çözüm yolları başka türlü bulunmaz. Dediğiniz gibi yani bir terör örgütü vasfına dönse, yani sizin hızlı destek kuvvetlerini bu saatten sonra tamamen silmenin imkanı yok. Birleşik Arap Emirlikleri velev ki destek veriyor, velev ki çekti desteğini Birleşik Arap Emirlikleri.
Ama burada bir realite var ve bu realiteyi de görüp buna göre çözüm yolları geliştirmenin daha makul ve mantıklı olacağını düşünüyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz Kaan Hocam. Resul Hocam, isterseniz size geçmiş olalım. Sizden sorunun çözüm yollarına dair önerilerinizi dinlemiş olalım. Buyurun, teşekkür ediyorum. Doğrusu iki katılımcının da tabii ki söylediklerinde haklılık payı var ama ben de Kaan Hocam gibi düşünüyorum. Çünkü dünyadaki realite maalesef bir tarafın hak gördüğü şeyin, muhakkak haklı gördüğü şeyin başka bir taraftan baktığınızda farklı göründüğünü anlamamız gerekiyor. Dediği gibi bir yere kadar ortaktık. Ondan sonra sadece benim taleplerim yerine gelmediği için sen kötü oldun yürümüyor. Yani isteriz bütün bunların meydana gelmemesini ama hayatın realitesi böyle yürümüyor. Ve yaşarsak göreceğiz, Birleşik Arap Emirlikleri hızlı destek kuvvetlerini desteklemekten vazgeçse, altın almaktan vazgeçse onlarca alıcı kapıda ve silahlarıyla, mühimmatlarıyla, uçaklarıyla, helikopterleriyle bekleyecekler. Çünkü hayatın akışı böyle bir şey. Eğer Sudan'ın yeraltı servetleri olmasaydı inanın hiç kimse dokunmayacak. Sudan halkı kendi ziraatleriyle mütevazi bir şekilde geçinip gideceklerdi tarih boyunca yaptıkları gibi. Petrolü buldunuz, başınıza bela aldınız. Güney ayrıldı. Altını buldunuz, şimdi Darfur bölgesini hatta Kordofa'nın bir kısmını ortadan bıçak gibi kesebilirler. Bundansa bir milli mutabakat hükümetine giden bir anlaşmayı acı da olsa Türkçe baldıran şerbeti diyorlar. Yani zehirlenme ihtimali bile olsanız bazen bir şeyi içmek zorundasınız. Günler bunu gösterecek. Kaan Hocam onu vurguladı. Maalesef altının çok büyük bir bölümü de illegal ve çok ucuza. Sizin yani Sudan halkının hakkı olan altın büyük miktarlarda kayıtsız olarak Mısır'a gidiyor. Mısır hiçbir zaman alnının teriyle çalışan bir yerini desteklemedi. Sudan'a destek veriyorsa 10 katı kendi ekonomisine katkısı olduğu içindir. Rakamları uluslararası kuruluşlar veriyorlar. Limanlarda gösterilen rakamların %90'ı illegal olarak, kayıtsız olarak Mısır'a geçiyor. Dolayısıyla ilk taşı masum olan atsın diyeceğiz. Herkes bugüne kadar yaptıklarının kayıt altına alındığını bilecek. Yani birbirine birkaç yıl önce, 3 yıl önce ödül veren, tebrik eden insanlarız. Dolayısıyla savaşmayı öğrendiğimiz gibi barışmayı da öğrenmemiz gerekecek. Bu yüzden uluslararası kuruluşlar, Afrika Birliği, İslam Konferansı ellerinden gelen baskıyı kurmalılar. Ama halkların yapacağı da bir şey var. Belki ben bir sivil toplum gönüllüsü olarak onu söyleyeceğim. Bu tip programlara katılacağız. İnsanları yönlendireceğiz. Orada yanan, yakılan, ezilen insanları biz farkındalık üreterek hükümetlerimize baskıda bulunacağız ki Gazze krizinde de bunu yaptık. Sokaklara çıkarak dedik ki Gazze'de insanlar soykırıma uğruyor. Burada bizler taraf tutmayacağız Mayada Hanım. Yani haklıyı haksızı biz dışarıdan Sudan'a bakanlar karar vermeyeceğiz. Siz kendi probleminizi çözeceksiniz. Biz sadece şunu diyeceğiz bütün dünyaya. Sudan'da olan insani bir şey değil. Ne olur bunu çözmek için sayın hükümetim, sayın devlet başkanım, elinizi taşın altına koyun. Dolayısıyla halkların yapabileceği bu. Bizler yöneticilerimize bu konuda rahatsız olduğumuzu, bunu çözmeleri gerektiğini vurgulayacağız. Sokaklara çıkacağız, televizyonlara çıkacağız. Onlar da uluslararası toplumu harekete geçirecekler ve bu barış çabalarını bir şekilde Resul Hocam son bir dakikanız. şekle götürecekler. Teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ediyorum.
Hocam isterseniz şimdi soru cevap bölümüne geçelim. Ben ilk soruyla başlamak istiyorum. YouTube'dan canlı izleyen arkadaşlardan gelen sorular var. Ben ilk soruyu Mayada Hanım'a yöneltmiş olayım. Hocam, Sudan'ın olaylarını son 2 seneden bağımsız olarak okumak mümkün mü? Çünkü 2009 yılında da yaşanan olaylar var. Bunun daha öncesi var. Ve Sudan bu süreçte 2009 yılında Kuzey ve Güney Sudan diye bölünmüştü. Yine bu savaşta da yeni bir bölünmeden bahsedebilir miyiz? Yoksa Sudan'ın birliğinin sağlanabileceğini söyleyebilir miyiz? İlk soruyla sizinle başlamış olalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Bugün Sudan'da olayları 2 yıl önceki olaylarla ayrı okuyabilir miyiz noktasını hayır diyelim. Çünkü bugün Sudan'da yaşananlar aslında 2019'da başlayan protestolar ve onun sonucunda Kan Hoca'nın anlattığı gibi geçiş döneminde yaşanan anlaşmazsızlık ve milisler Hizmet Destek Kuvvetleri'nin Sudan ordusuna entegre konusunda anlaşmazsızlık vesaire bizlere bugünlere getirdi. Ve bize 2019'da getiren olayda 30 yıl Ömer Beşir döneminde yaşanan anlaşmazsızlıklar söz konusuydu. O bugün de o yüzden bugün aslında yaşadığımız olay aslında geçmişiyle illaki bağlantıları var. O yüzden de bugünkü anlamak için aslında Sudan'ın siyasi tarihini de okumamız gerekiyor. İkinci soru neydi? Hocam şunu sormuştum. Yeni bir bölünmeden bahsedebilir miyiz? Yani Kuzey-Güney Sudan bölünmesi gibi yeni bir bölünme gerçekleşebilir mi bu savaşın sonucunda? Aslında böyle bir bölünme söz konusu değil. Çünkü bir zamanlar özellikle Mayıs 2025'e kadar milisler Sudan'daki 10 eyaleti kontrol ediyorlardı. Başkenti Hurtum dahil kontrol ediyorlar. O yüzden Sudan ordusu bugünkü açık desteği bulamadığı halde milislere Hartum'dan kovdu, El Cezire'den kovdu, Beyaz Nil'den kovdu, Sinnar eyaletinden kovan Sudan ordusu bugün de milislere Darfur'dan kovabilir ve bunu imkana sahip. Ama tabii ki bunun da yaşanması için milislere dışarıdan sağlanan asgari yabancı savaşçılar gibi vesaire akışlarının da durdurulması gerekiyor. O yüzden ben tekrar vura söylüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin milislere sağladığı destekleri kesilmesi gerekiyor ki Sudan'da savaş bitmesi için. O bakımdan da şu an aslında savaşta aslında büyük bir kısmı bitti ve sadece Darfur'un 5 eyaletiyle Kordofan'ın 3 eyaletlerde milislerin tamamen kontrolü değil de çatışma alanı olarak Sudan ordusuna karşı çatışma bölgeleri olarak sadece El Faşir'e tamamen kontrol ediyorlar. O da milislerin yoğun hava saldırı ve hatta dediğim gibi bugün milisler SİHA'ları bile kullanıyorlar. Bu SİHA'ları da Birleşik Arap Emirlikleri sağladığı SİHA'larla El Faşir'e kontrol sağlamışlar ve tamamen kontrolü ele almışlar. Ama diğer Darfur eyaletleriyle Kordofan'daki çatışma bölgelerde tamamen kontrollerinde değil, çatışma alanı olarak Sudan ordusuyla. O bakımdan da Güney Sudan'da olduğu gibi bölünme söz konusu değil. İnşallah son zamanlarda olduğumuz gibi bazı ülkelere isim söylemeden Sudan ordusuna açık askeri desteklerle kalan savaş kısmında Sudan ordusu onların üstesinde gelebilir. Onu güce de sahip inşallah. Teşekkür ederiz. İkinci olarak bu soruyla ilgili sözü ben Kaan Hoca'ya vereyim. Resul Hocam sonrasında size vereceğim eğer uygunsa. Ben bir soru sormak isterdim ilintili. Kaan Hocam isterse müsaade ederseniz. Siz sorunuzu sorun o zaman. Herkes şu soruyu çok dillendiriyor Mayada Hanım. Buyurun. Neden hazırlıksız Faşir terk edildi? Böyle bir şeyi ordunun tahmin etmemesi imkansızdı. Stratejik bir şey diye her yerde okuyoruz ama nasıl terk edilir? Nasıl garnizon terk edilir? O insanların yalnız kalınacağı bilinmiyor muydu? Hayır, aslında Sudan ordusunun El Faşir'den ayrılması aslında bir çekilme değil de bir askeri taktik gibi düşünün. Çünkü milisler El Faşir'de yoğun hava saldırıları ile milislere sivillere aslında Sudan ordusu savunmak için El Faşir'deki askeri karargaha yani şehir merkezindeki askeri karargaha boşaltmak zorunda kaldı. Çünkü
Orada hadi diyelim milisler çok kötü niyetli değiller ve onların amacı siviller değil. Sudan ordusuna yönelik operasyonlara yapıyorlarsa milislerin El Faşir'de tamamen ele geçirmeden önce yoğun hava saldırıları ve sihalarla bir süre stratejik noktalara saldırmaya başlamasıyla beraber Sudan ordusu El Faşir'deki sivillere kurmak için El Faşir'in merkezindeki askeri karargaha boşaltmak zorunda kalmış. Bu seferde de Sudan ordusunu bulmayan milisler şehire kısa sürede ele geçirmişler. Tamamen El Faşir'de sadece sivilleri bulmuşlar. O bakımdan orada aslında Sudan ordusu hazırlıksızlığı yakaladı demeyiz. Sivillere kurmak için ayrılmak zorunda kaldı. O da milislerin sadece El Faşir değil, bugün Hartum'da bile, mesela Hartum'da gündemle, Hartum Mayıs 2025'te Sudan ordusu tarafından milislerden geri aldığı halde bugün Hartum'un önemli noktaları, havalimanı dahil Hartum'da bir sürü stratejik noktalar hala milisler, sihalarla hedef alıyor. O bakımdan da tekrar söylüyorum, Birleşik Arap Emirlikleri milislerden desteğini çekmezse bu savaş bitmez. Tamam. Kaan Hocam, siz isterseniz Resul Hocam en son size söz vereyim. Kaan Hocam buyurun. Tamam. Şöyle Nisan ayından Mayıs ayına kadar Maya Hoca'nın da dediği gibi Mayıs ayına kadar Hızlı Destek Kuvvetleri ülkenin başkentine hakim oldu. Sonrasında Faşir'e çekildiler. Yani ordu önce güney tarafı aldı, sonra Hartum aldı, sonra Kordofan'a kadar ilerledi. Ve bunlar Kenya'da paralel hükümet kurdular Darfur'a geçtiklerinde. Eğer Hızlı Destek Kuvvetleri Sudan'ı yönetmek isteseydi Hartum'da yönetim kuramaz mıydı? Şu anki kurdukları paralel yönetim de eski işte o sivillerin olduğu, sivillerle ortak kurdukları o bakanlar kurulundaki figürler var. Şu an Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kurduğu paralel hükümette Darfur merkezi. Dolayısıyla bunların amacının ben Darfur'u bölmek olduğunu anlıyorum burada. Yani bu veriler bize bence bunu sunuyor. Ve bu Hızlı Destek Kuvvetleri'ni destekleyen yabancı aktörlerin de büyük stratejilerinin Sudan'da Darfur olduğunu anlıyoruz. Yani isteseler de Hartum'u yönettikleri süreçte burada yönetim kurarlardı. Demek ki amaçları Sudan'ı yönetmek değil, Darfur'u almak. Burada dediğim gibi yani ordunun mukavemetine bağlı olacak. Yani bugün baktığımızda Hızlı Destek Kuvvetleri Darfur'un yani ülkenin Darfur kısmını, Kordofa'nın batı kısmını düşünün. Libya, Mısır, Sudan sınırına kadar yönetiyorlar. Hocam, Maya da hocam çok hızlı bir şekilde toparlayalım çünkü birçok soru var. Tamam. Resul Bey'e de söz verip Sadece Kaan Hoca'ya katılmıyorum çünkü anlattığı şekilde bunu anlıyoruz. El Faşir Hartum'dan daha önemli. Oysa ki ülkenin koskoca başkenti bir zamanlar Hartum'u kontrol eden milisler neden Hartum'dan çıkmak zorunda kalmışlar veya çıkarıldılar? O bakımdan da El Faşir Hartum'dan daha önemli olamaz. O bakımdan yani amaç Darfur... Öyle demedim ya. Öyle demedim. Adamlar şey dedim yani kurmadılar. Hartum'da yönetim kurmadılar dedim. Ama bir zaman bu güce sahiplerdi. O bakımdan yani Hartum 30 Nisan 2023'ten Mayıs 2025'e kadar milislerin elindeydi. O bakımdan Hartum'da 2 yıl yönetimi kuramayan milisler Darfur'da mı kuracaklar? Yani şu an Sudan ordusunun karşısındaki en büyük engel Birleşik Arap milislere sağladığı destek. O bakımdan bu olmasa 2 ayda bu savaş biterdi. Tamam anladım hocam. Hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa Resul Hoca'ya sözü veriyorum. Hocam buyurun. Hızlıca toparlayabilirsek eğer çok iyi olur. İkinci soruya geçelim. Bence güzel, aslında daha da açılabilir şeyler. Olayı biraz daha tartışarak geliştirebilirdik. Kaan Hocam'ın dediğini ben anladım. Yani şu anda bir masa var. O masa aslında Darfur'un bölünmesi noktasında bir birliktelik oluşturuyor. Yoksa
Hartum'u sürekli ellerinde tutamayacaklarını biliyorlardı. Ben bir de şeye dikkat çekmek istiyorum. Sanki dışarıda bir rüzgar oluşturup Amerikan seçimlerinden önce, şu ara seçimlerden önce 8. ya da 9. dünyada barışı sağladım havası var ya Trump'ın. Ukrayna'da yapamazsa, Ukrayna-Rusya savaşını orada bir umduğu şeyi bulamıyor. Orada yapamazsa belki bu sefer de şans yüzümüze güler. Olur ki adam delidir, ne yapsa yeridir. Sudan konusunda bir hamle yapabilir. Bu da bir uluslararası siyaset günübirlik değişir. Yani tweetlerle yönetilir bir duruma geldi. Hiç ummadığınız bir anda böyle bir şey de olabilir. Ama biraz Sudan halkının, Sudan entelektüellerinin, akademisyenlerinin bir barışın da mümkün olduğuna lütfen %10 da olsa bir şans vermeniz lazım. Yani evet, büyük acıların yaşanması insanı çok farklı düşünmeye iter. Bunu anlıyoruz. Sizin yaşadığınız bu ülke bunu en iyi yaşamış ülke. Bakın, üzerinde bulunduğunuz bu ülke, sizin üniversitede öğretim görevliliği yaptığınız Tokat halkına sorun, evlerine, hep ocaklarına ateş düşmüş ama hayat böyle devam etmiyor. Bir gün duruyoruz ve diyoruz ki hadi el sıkışalım. Bunu gözden kaçırmayın. Bunun da bir takım imkanlarını araştıran insanların da önünü kesmememiz gerekiyor. Barış her zaman iyidir. Udhulu fis-silmi kâffe. Yani hep birlikte barışa girin. Barış yalnız olmuyor. Tek isteyenler için olmuyor. Hep isteyenler için oluyor. Dolayısıyla biraz daha tahammüllü olacağız. Zorunlu olarak. Acılarımızı bir yerlere gömeceğiz. Sen de sorular var orada. Şöyle, ya Sudan krizi, Sudan savaşı aslında çok karışık bir mesele. Yani içerisinde çok fazla faktörü barındırıyor. Sudan'ın 75 yıllık siyasi tarihi birçok çalkantıyla dolu ve toplum kesimlerinin de aslında farklı görüşleri, farklı kanaatleri var. Hem Sudan içerisindeki insanların, toplumun farklı bakış açıları var. Hem de dışarıdan Sudan'ı okuyan uzmanların, araştırmacıların farklı bakış açıları var. Sanırım biraz bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Meseleyi tek bir pencereden okumak, tek bir pencereden değerlendirmek sanırım çok mümkün değil diye düşünüyorum. Bununla beraber ikinci soruya geçmek istiyorum. Şöyle bir soru gelmiş. Bunu da yine bütün katılımcılarımıza iletmek istiyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan sivil bir bireyin Sudan'da yaşanan olaylara yönelik ne yapmasını önerirsiniz? Özellikle gençlere, konuyla ilgili gençlere bununla ilgili tavsiyeniz ne olur diye bir soru gelmiş. Kaan Hocam, soruyu sizinle başlayalım isterseniz. Buyurun. Tam anlamadım soruyu. Tekrarlayayım soruyu. Hocam, soru şu. Deniyor ki Sudan'daki bu krizle alakalı, bu savaşla alakalı dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir bireyin bu olaylara yönelik tepkisi, bu olaylarla ilgili bir sorumluluk, inisiyatif alması ne şekilde olabilir? Özellikle gençler bu konuda ne yapabilir? Sivil bir inisiyatif anlamında dünyanın farklı yerindeki kamuoylarında neler yapılabilir diye bir soru var. Bunu sormuş olayım. Anladım. Yani günümüz dünyasında aslında bireylerin de öne çıktığını, yani uluslararası siyasette bireylerin öne çıktığını görüyoruz. Bu özellikle tabii ki de yeni medya araçlarıyla mümkün oldu. Yani siz bugün bir tweet attığınızda bunu binlerce kişi, belki milyonlarca kişi görebiliyor. Bu anlamda bireylerin uluslararası toplumun yönlendirilmesinde etkili aktörler olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da tabii örgütlü olmak. Yani burada pek çok insani yardım kuruluşu var. Ve pek çok bu insani yardım kuruluşları
Sudan'da yaşanan veya diğer kriz bölgelerinde yaşanan sivillere, bu meselelerden etkilenen sivillerin ihtiyaçlarını gidermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu tür örgütlere, yani insani yardım kuruluşlarına aktif katılım gösterebilirler bir birey olarak. Benim yorumum bu şekilde. Hocam, bu soruyla bağlantılı bir soru daha var. İsterseniz onu da size sormuş olayım. Diğer konuşmacılara da bununla beraber geçmiş olalım. Diğer bir soruda da yine bununla bağlantılı. Şöyle bir soru var. Bildiğiniz gibi Sudan'dan haber alma konusunda ciddi sıkıntı yaşanıyor ve sosyal medya görünürlüğünde de bu konuda ciddi bir düşüklük söz konusu. Yani mesele Filistin olduğunda ya da farklı kriz ve savaş bölgeleri olduğunda, mesela Suriye olduğunda bu çok daha fazlayken Sudan meselesinde bu çok düşük ve Sudan'ın sesi yeterince duyulmuyor. Bu anlamda görünürlük için hangi çalışmalar yapılabilir ya da durum nasıl takip edilebilir? Buyurun. Bence önceden öyleydi. Yani Faşir'den sonra sadece Türkiye'de değil, dünyanın gündeminde şu an Sudan. Bence hak ettiği şeyin tabii ki de altında daha fazla konuşulmalı Sudan'daki meseleler ki çözüm bulunması noktasında bütün aktörler harekete geçsin. Dolayısıyla bu yani bir yıl önce belki söylenseydi hak verirdim ama şu an için bence o kadar öyle değil. Teşekkür ederiz hocam. Resul hocam, sizinle devam edelim. Bu iki soruya sizin nasıl bir cevabınız olur? Aslında küçük bir ilavem olacak benim. Dünyanın Gazze krizinden ya da Sudan krizinden onları dışarıda tutarak söyleyeceğim. Krizlere hazır olması lazım yeni nesillerin. Son insan hakları okulumuzda bunu vurguladım. Mazlum Derin İnsanlar Hakları Okulu'nda genç hukukçular, genç üniversite öğrencileri, mezunlar, yeni mezunlar, bunlar bir araya geldiklerinde şöyle bir dünyayı ümit ediyorlar. İşte Türkiye, Norveç gibi bir ülke olacak, rahat ve huzur içinde yaşayacağız. Dünya bambaşka bir rotaya girdi. Yani biz Irak Savaşı'nda ilk defa canlı yayında bombalanan topluluklar görmüşken Gazze'de bambaşka bir şey gördük. Hepimiz işlerimize sabah çıkıp işe gittik. Gündüz haberlerde bir şehrin havadan bombalanıp yok edilişini, dronların önce keşif yaptığını, sonra gidip insanların uyudukları çadırları, sivillerin uyudukları çadırları, hastaneleri bombaladığını gördük. Buradan aslında şu mesajı almamız yeterli. Artık huzur içinde uyuyacağımız bir dünyayı biz biraz daha ikincil seviyede, zenginlik seviyesinde olan ülkelerin insanları artık hayal etmeyelim. Mücadelesiz hiçbir şeyi elde edemeyeceğiz. Muhakkak sivil toplumun güçlü olması, sivil toplumunda kendi yöneticilerine bu konularda destek olması, hatırlatıcı olması şart. Gençler dediğiniz bu ellerindeki imkanlarla bunu yapabiliyorlar. Bizim nesil o kadar aktif değil sosyal medyada ama gençler çok yaratıcı bir şekilde bunları dile getirebiliyorlar, iletebiliyorlar, paylaşabiliyorlar. Dolayısıyla kendi gelecekleri için artık bu bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk. Teşekkür ediyorum. Mayada hocam, sizinle devam edelim. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sudan'daki savaşla alakalı tepkimiz nasıl olmalı diyen arkadaşımıza tavsiyem ya da sadece önerim. Öncelikle Sudan'daki olaylarla ilgili doğru kaynaklardan doğru yapmak lazım ki doğru kavramları kullanacağız. Yani El Faşir'de katliam başlayana kadar bizim Türkiye'de ister medya ister haberlerde yani yanlış olarak gördüğümüz çok şeyler var. Mesela Sudan'daki savaşa iç savaş olarak bir de iki taraf olarak da Sudan ordusunun milislerle aynı kafada tutuyorlar. Oysa ki ben bir Sudan olarak içeriden bunu baktığımızda ikisi eşit değil.
O bakımdan da doğru kavramlar kullanmak her zaman doğru. Doğru kaynaklardan Sudan'la ilgili haberlere de ulaşmak önemli. Mesela ben Kaan Hoca'nın yaptığı çalışmalara neden saygı duyuyorum? Çünkü kendisi bir zamanlar Sudan'a ziyaret etmiş ve orada yerinde Sudan'a ziyaret etmiş ve gördüklerine göre ona göre çalışmaları devam etmiş. Ona göre de yazıyor. O bakımdan onun yazdığı yazıyla Sudan hiç ayağını basmadan sadece sosyal medyadan topladığı bilgilerle yazı yazanlar arasında dağlar kadar farkı var. O bakımdan da doğru kaynaklar, doğru kavramlarla Sudan'daki olayları önce onların insan olduğunu inanarak bakmamız gerekiyor. Çünkü Gazze'deki çocukla El Faşir'deki çocuk arasında hiçbir farkı yok. Evet, Gazze'de acımız, Gazze'de bizim kan ağrımız ama insanların ya da dünyanın Gazze'ye yönelik tepkisiyle El Faşir'deki açlığa yönelik tepkisi aynı olmadı. O bakımdan da önce insan ve önce duyarlı olmamız ki bunları elde ettiğimizde farkındalık yaratarak da sosyal medyada Sudan'la ilgili olayları paylaşarak da gündeme tutarak da dünyanın harekete geçmesini sağlamak çok önemli. Ama bunu da lütfen sosyal medyada Sudan'la ilgili dolaşan tüm videolar doğru değil. Ben burada milislere savunuyorum diye sakın demeyin. Hayır. Gerçek videolara paylaştığınızda gerçekten çok acı dolu videolar var. Bu videolarda milisler kendi cep telefonlarıyla paylaştıkları videolar varken ama maalesef Türkiye'de de ben böyle Twitter meraklıyım. Twitter'a gördüğümde yapay zeka ile yapılan videolara paylaşıyorlar. Oysa ki gerçek hayatta karşı karşıya geldiğimiz şiddetin ve katliam ve adam öldürme olayları kat ve kat daha acı olurken neden yapay zeka ile yapılan videolarla bunu paylaşıyorlar ki benim korkum bir zaman sonra kaç ay sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve milisler diyecekler bu videolar gerçek değil yapay zeka ile yapılan videolar diyerek de aslında bir Sudan davasını ve Sudan'ın haklı savaş davasını da gölgeye düşürüyoruz. O yüzden her zaman doğru kaynaklar kullanmak ve gerçeği paylaşmak her zaman önemli. İnşallah El Faşir'de Kaan Hoca'nın dediği gibi El Faşir'deki olayların bugün dünya gündeminde olması inşallah bu devamı gelir ve insanlar yani mesela bugün hoşuma giden şey ne? Artık Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları Avrupa'da rahat dolaşmıyorlar. Neden? Çünkü insanlar onlara karşı lokantalarda bile tıpkı zamanında Gazze ile ilgili Yahudilere ve İsraillere lokantalarda alamayız tepkisini şu an Avrupa'nın 12 ülkesinde Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları yönelik yapıyorlar. Onu da dünyadaki Darfur meselesinin gündeme tutulması sonucunda dünyaların onlara tepki vermeye başlamasıyla beraber biz bunu ancak elde ettik. İnşallah devamı gelir diyerek de çok uzatmayayım. Teşekkür ederiz hocam. Sıradaki soruyla devam ediyorum. İzleyicilerimizden birisinden gelen soru şu. Sudan ve Afrika'ya dair okuma önerileri alabilir miyiz? Bu meseleyi okumaya, anlamaya, araştırmaya nereden başlayabiliriz diye bir soru gelmiş. Soruya Kaan Hoca ile başlayacağım. Hocam buyurun isterseniz. Yani eğer güncel meseleleri takip etmek istiyorlarsa bununla ilgili pek çok tabii şey var. Yani sosyal medyada da araştırmacı var. Ben tabii bizim yayınlarımızı önereceğim. Orsam'ın Kuzey ve Doğu Afrika Koordinatörlüğü'nde biz Sudan'ı düzenli bir şekilde takip edip raporluyoruz. Özellikle aylık raporlarımız var. Sudan Savaşı'nın seyri üzerine. Hem bir infografik hazırlıyoruz. Savaşın mevcut durumunda hangi aktörün hangi bölgeyi kontrol ettiği ve savaşın hangi şehirlerde devam ettiğine dair. Ayrıca bu kapsamda bir de analiz ve kısa vadeli öngörü raporu hazırlıyoruz. Yaklaşık 600-700 kelime yani hap bilginin olduğu. Bunları takip edebilirler. Ayrıca zaten sosyal medyada da önemli olaylar olduğunda paylaşım yapıyoruz. Benzer şekilde Maya Hoca da öyle. Bu alanda çalışan pek çok hoca var yani. Teşekkür ederiz. Resul Hocam sizinle devam edelim. Buyurun. Aslında her soruya hepimizin diyeceği bir şey olmayabilir. Ben de Orsam'dan takip ediyorum. Kaan Hoca'nın aşağı yukarı bütün makalelerini sıradan inceledim. Yani Anadolu Ajansı iyi haberler yapıyor Sudan konusunda. Gökhan Kavak ve Anadolu Ajansı ekibi gittiler.
ve gayet olumlu şeyi verebilecek şeyler verdiler. Bu arada Maya da Hanım'a diyeceğim, BBC mesela görüntüleri, Faşir'deki görüntüleri net olarak verdi ve yorumları gayet sağlıklıydı. Bilmiyorum takip edebildiniz mi? O üniversitedeki katliamı vesaire açık bir şekilde gösterdiler. Dolayısıyla seçici olmak lazım. Evet, sosyal medyada. Ama yani sosyal medya kanallarını seçeceğiz, doğru, ama mesela bugün takip ettim, yine birkaç defa izledim. Gerçekten iyi yorumlar yaptılar. Faşir'deki olayı yani BBC'de zaman zaman doğru verebiliyor. Ayıklamak gerekiyor sadece. Teşekkür ederiz Resul Hocam. Maya Hocam, sizin de cevabınızı alıp hızlıca hemen diğer soruya geçelim. Buyurun. Yani Türkiye'de ve Türkçe'de Afrika ile ilgili benim nezdimde diğer uzmanların hakkını yemeden benim nezdimde Profesör Ahmet Kavas Hoca'nın çalışmaları ve yazıları çok değerli. O bakımdan da onun takip edilmeleri. Özellikle AFAM'da bir sürü yayınları var. Diğer araştırmacıların da aynı AFAM'da yayınları söz konusu. Aynı şekilde de Kan Hoca'nın dediği gibi Orsam en çok Kuzey Afrika ile ilgili çalışmaları güzel ve değerli. Onlara da takip edilmeleri. Anadolu Ajansı da son zamanlarda Afrika ile ilgili önemli paylaşımlar var ve raporlar ve haberler var. Bir de TRT Afrika İngilizcesi olan, Swahilce olanlar da TRT Afrika İngilizce gibi vesairelerle bunlar takip ve değer çalışmalar. Bir de son zamanlarda Afrika'da olup da özellikle Twitter'de paylaşım yapan bir sürü Afrikalılar var. Onların çalışmaları da takip edilmesi önemli bakımından önemli. Özellikle Afrikalı olup da Afrika içerisinden yazan birisiyle dışarıdan Afrika hakkında yazan birisi arasında yani farkı var. Mesela neden Ahmet Kavas Hoca diyorum? Çünkü kendisi Afrika'nın yerel dilleri bile bilen birisi ve neredeyse yıllardır Afrika'da yaşayıp, Afrika'da çalışıp, Afrika hakkında yazan bir isim olması bakımından da çalışmaları değerli. Zaten yapay zeka çağındayız ve insanlar teknolojiyi kullanarak da, ama tabii ki Resul Bey'in dediği gibi orada yani dikkatli seçmemiz gerekiyor. O bakımdan bilgiye ulaşmak isteyen zaten bir şekilde ulaşır. Önemli olan biraz akıl çalıştırarak da ulaştığın bilgi mantıken doğru mu yanlış mı? Orada yani farkı oluşturabilecek şey olması lazım yani. Teşekkür ederiz Maya Hocam. Resul Hocam, cevabınızı ya da söyleyeceğinizi çok kısa toparlayabilirseniz hemen son soruya geçmek istiyorum. Vakti çok fazla aşmayalım. Buyurun. Sesiniz kapalı. Gelmiyor. Sesiniz kapalı hocam şu an. Bütün dünya CNN'i izliyor, CNN de El Cezire izliyor diye bir espri yapılırdı. Maya Hanım'a soracağım. El Cezire'nin Sudan konusundaki yayınlarını tarafsız buluyor musunuz veya beklediğiniz gibi buluyor musunuz siz? Hiçbir ülke Sudan'daki mevcut savaşla ilgili tarafsız yayın yapmıyor. Bunu Anadolu Ajansı dahil. El Cezire ne yapıyor? Arabiye dahil, El Hades dahil Sudan'daki olması gibi maalesef aktaramıyorlar. Yani El Cezire'yi nötr bulmuyor musunuz? Hayır. Eyvallah. Peki. Hocam tabii El Cezire, El Hades, El Arabiye vesaire kanallar tarafsız değiller yani. Ya tarafsızlık meselesiyle ilgili belki şunu söylemek lazım. Özellikle krizle alakalı da hani biraz önce de aslında biraz bahsetmeye çalıştım. Savaş ve Sudan'daki kriz aslında her ne kadar biz son dönemde çıktığını görmüş olsak da kökleri çok geçmişe dayanıyor ve çok farklı toplumsal kesimlerin, çok farklı toplumsal sorunların etkisinin olduğu, dahil olduğu bir meseleden bahsediyoruz. Ve tabii ki de ülkelerin ve ülkelere bağlı medya kuruluşlarının kendi pozisyonları ve kendi bakış açıları var. Ve böyle olduğunda da çok farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. O yüzden tek ve mutlak bir doğru üzerinden, tek ve mutlak bir gerçek üzerinden konuşmak bu noktada sanırım çok zor. Biz de aslında
programı gerçekleştirme amacımız doğruyu bulmak, hakikati bulmaktan ziyade meseleye dair farklı bakış açılarını, farklı gözlemleri ele almak. Bu açıdan bunu belirtmekte de fayda var diye düşünüyorum. Ve son soruya geçip artık programı toparlayıp kapatmayı arzu ediyorum. Son soru Resul Hocam'a özellikle sorulmuş bir soru. Sanırım burada Mazlum Der temsilcisi olarak katılmasının da bu sorunun kendisine yöneltilmesinde bir etkisi var. Çünkü daha önce aslında buna benzer bir soruyu konuştuk ama tekrar bununla bağlantılı bir soru gelmiş. Resul Hocam, deniyor ki Sudan meselesiyle ilgili sivil toplumun rolü gelecekte nasıl olacak, nasıl olmalı? Yıllardır dünyanın dört bir yanında katliamlar olurken medyanın sesi çıkmadı, sivil toplum zayıf kaldı. Bu konuda nasıl mücadele verebiliriz, neler yapabiliriz deniyor. Kısaca sormuş olayım. Buyurun. Aslında konuşmanın tamamında buna değinildi. Sivil toplum dünyanın neresinde olursa olsun aslında devletlere karşı olan değil, devletlerin eksik bıraktıklarını tamamlayan, tavsiye eden, onları tecrübeleriyle, sahadaki tecrübeleriyle takviye eden durumdadırlar. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları güçlü olurlarsa, bakın Sumut diye bir filo çıktı dünyadan. Yani bu sivil toplumun gücüyle çıktı ve Gazze krizinin bitmesinde nispi olarak bir etkisi oldu. Şimdi aynı şekilde Sudan içinde Sumut filosu gibi insanlar sokaklara çıkarak biz burada bu savaşın devamından gönlümüz yana değil, bu sefer Siyonist soykırımcılar Müslümanları öldürüyor gibi bir sloganla değil, biz kardeşiz, birbirimizi kırmamalıyız, birbirimizi yakmamalıyız, birbirimizi öldürmemeliyiz. Tarafta olmaktan ziyade bu duruma razı olmadığımızı ifade eden sloganlar üretmeliyiz, çareler üretmeliyiz ve bunu gerekirse farkındalığını üretmeliyiz. Toplantılarla, belki de seminerlerle ve bizim yapabileceğimiz kendi devletlerimizi bir yöne doğru ittirebilmek, zorlamak. Siz partilere bu baskıda bulunursunuz, talepte bulunursunuz. İnsanların kanı akıyor, katlediliyorlar. Bunu gündeme getirin, siyasi ise siyasilere, yöneticilerse onlar üzerine düşeni yapacaklar. Ama burada sivil toplumun muhakkak her nerede bulunuyorlarsa güçlü olmaları gerekiyor ki devletlerin bazen ellerini bağlayan durumlar çıkar. Türkiye, İsrail'e yapabileceklerini yapamamasının sebeplerinden bazıları da belki uluslararası sözleşmelerdi. Dolayısıyla siz sivil toplum olarak bağımsızsınız, siz baskıda bulunacaksınız. Devletler ve yönetimler diyecek ki halkım benden bunu istiyor. Bu bir çare ve bir çözüm olabilir. Daha aktif bir sivil toplumdan yanayım. Eyvallah. Genel olarak hem soruları bitirmiş olduk hem de programın artık sonuna gelmiş olduk. Ben kapanışı yapmadan önce 3 katılımcıya da eğer arzu ederlerse son sözleri toparlama anlamında programa dair birer dakikalık son bir söz verip programı kapatacağım, tamamlayacağım. Ama çok rica ediyorum bir dakikayı geçmeyelim. Kaan Hocam sizinle başlayalım. Buyurun. Davetiniz için öncelikle teşekkür ederim. Benim bir eklemem yok. Emeğinize sağlık. Umarım Sudan'da en yakın zamanda barış olur. Teşekkür ederim. Resul Hocam. Ben de katılıyorum. Sudan halkının gönlünden geçenin olmasını diliyorum. Çünkü bizlerin dışarıdan taleplerimiz bizim taleplerimizdir. Ama orada evleri yanan, yakınları öldürülen, katledilen her iki taraftan insanlar bu acıyı çekiyorlar. Ben orada gönüllerin soğuyacağı,
dertlerin biteceği, kendi içlerinde çözümü üretmeleri için dua ediyorum. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Maya Hocam, siz buyurun. Teşekkür ederim. Sudan'da geçen hafta El Faşr'da katliamından sonra Sudan ve Sudanlılar bir kez daha genel seferberlik ilan ettiler. O bakımdan da bu da demek ki Sudanlılar kararlılar milisleri bitirmek için. Sudan ordusu da milisleri bitirmek için kararlı. O bakımdan dünya sadece hem Sudan'ın milislerden kurtulmak hem de Afrika'yı milislerden kurtulmak için Sudan ordusunu desteklemeli ve bu seferberliğinin başarılı olması için Sudan'a gerekli destek sağlamalı ki bunu da yani Sudan'ı tek başına milislerin ve onların arkasında Birleşik Devletler'e bırakmamalı. O bakımdan da yeterli destek verirlerse biz Sudanlılar olarak Sudan ordusuna güveniyoruz ve milislerin üstesinde gelebileceğimizi inanıyoruz. Yeter ki dünya Sudan'a desteklesin. Teşekkür ediyorum. Getirdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, kıymetli izleyiciler, bugünkü programımızın artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle Sudan'da yaşananları anlamak için bizlere bilgi ve değerlendirmelerini paylaşan çok değerli konuklarımıza, Doktor Öğretim Üyesi Mayada Kemal Elden'e, Doktor Kaan Devecioğlu'na ve Resul Uzar'a gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu programın Sudan'daki insani krizin, savaşın anlaşılması noktasında faydalı olmasını temenni ediyorum. Umarım Sudan'daki savaş ve kriz bir an önce biter. İnsanlar yeniden kendi hayatlarına, kendi gündelik hayatlarına devam ederler. Bu şekilde programı sonlandırıyoruz. Tekrardan hem izleyicilerimize hem katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Gelen başka sorular da var ama zamanımız olmadığı için artık bunları soramıyorum. Umarım başka bir program olmaz diyeceğim. Umarım Sudan'daki savaş, kriz bir an önce biter ve biz tekrar başka bir program yapmak mecburiyetinde kalmayız. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Her şey için çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar herkese. Eyvallah. Hayırlı akşamlar.